Toplamda 20 adet konu başlığı belirledim. Bunlara sırasıyla değineceğim. Çok fazla detay olduğu için hepsine tek bir videoda değinmem mümkün değil. O nedenle aklınıza takılan bir detay olursa ya da benim değinmediğim bir konu olursa lütfen yorumlar kısmından bana iletin. Cevabını paylaşmaktan mutluluk duyarım. Aynasız makinelere ve odaklanma yöntemlerine, başarılarına karşı ön yargım olduğunu Z6-2 videosunda da belirtmiştim. Ama yine o Z6-2 ile bu ön yargıyı kırdığımı da söylemiştim. Özellikle video konusundaki başarılı ve yumuşak odaklama beni etkilemişti. Sonrasında ise bir anda ortaya çıkan Z9 haberleri ve görüntüleri olayın çok farklı bir noktaya geldiğini gösteriyordu. Z6-2'de ve o dönem piyasada olan diğer makinelerde insan gözüne ve kedi köpek gibi hayvanların gözlerine odaklanma imkanı vardı. Ancak Z9 artık kuşların gözünü de ayırt edip odaklanabiliyor ve onu takip edebiliyordu. Hatta otomobilleri, uçakları ayırt edebiliyordu. Bununla beraber Z9 Unstoppable yani durdurulamaz sloganıyla tanıtılmıştı ve teknik özelliklerinin detaylarını okudukça, tanıtım videosunu izledikçe bu ifadenin ne kadar doğru olduğunu hayranlıkla izlemiştim. Kuş fotoğrafçılığı zor bir dal. Her yönden zor. Yaşanan anların bazen tekrar olamayabiliyor. O nedenle de siz ne kadar özen gösterirseniz gösterin, ekipman desteği mutlaka çok önemli bir yardımcı kuvvet olarak yerinde duruyor. Zamanla fotoğraf yanında video da önemli ve özel hale gelmişti benim için. Hele Z6-2'nin tadını aldıktan sonra. Z9 her zaman hedefim olan 4K'da 120 fps kayıt özelliğiyle gelince ve artık hayatımda bir kere de olsa bir amiral gemisi makine kullanma arzusuyla şartlarımı sonuna kadar zorlayarak Z9 satın aldım. Yani tercih nedenim fotoğraf ve videodaki teknik özelliklerin beni büyülemesi, Z6-2'nin çok başarılı sonuçlar üreten bir makine olması ve nihayetinde bir amiral gemisi kullanma, profesyonel özellikleri sonuna kadar kullanma niyetiydi. Peki neydi bu aklımı çelen teknik özellikler? Fotoğraf ile başlayalım. Öncelikle Z9, amiral gemilerin düşük megapikselli olma durumunu ortadan kaldırıyordu. D5 ve D6, DSLR tarafında amiral gemileri olsalar da ürettikleri fotoğraflar 20 megapiksel ile sınırlıydı. Bu da özellikle zor koşullarda yaban hayatı ya da kuş fotoğraf çekenleri zorlayan bir durumdu. Crop sensörlü bir makinenin sanal da olsa yakınlaştırma hissinden uzak olan makine, bir de sadece 20 megapiksel fotoğraf üretince konuya yaklaşılamama durumları gerçekten problem oluyordu. İşte Z9 tam 45 megapiksellik çözünürlüğü ile bu açığı tamamen ve hatta fazlasıyla kapatıyor. Bu noktadan sonra durdurulamaz ifadesi kendini göstermeye başlıyor. Tamam 45 megapiksel ama düşük seri çekim hızında bunu yapıyorsa bir anlamı yoktu. D3X'i hatırlayın. Nikon D3 12 megapiksel fotoğraf üreten bir kameraydı ve saniyede 9 kare çekebiliyordu. Sonradan çıkan D3X ise 24,5 megapiksel çözünürlüğe sahipti ama 5 kare kayıt alabiliyordu. Benzer bir durum burada karşımıza çıkacak mı diye teknik özellik tablosunu incelemiştim ama neyse ki korktuğum gibi çıkmamıştı. Z9 14 bit renk derinliğinde saniyede 20 kare RAW fotoğraf çekebiliyor. Evet, şaşırtıcı geliyor, detaylarına bakıyorsunuz. Önce JPEG mi acaba diyorsunuz ama değil. Hatta JPEG olarak saniyede 30 kare çekiyor. Acaba düşük bit değerinde mi diyorsunuz? O da değil. Makinede böyle bir seçim yok zaten. Fotoğraflar 14 bit olarak kaydediliyor. Kesin bazı AF modlarında ya da AFS modu gibi bizi çok kısıtlayacak durumlardadır diye bakıyorsunuz. Ama hayır. Tüm AF modlarında netleme noktasının her şeklinde, vizördeki her pozisyonunda, AFS, AFC fark etmeksizin her koşulda saniyede 20 kare çekebiliyor. Az önce bahsettiğim gibi özellikle yaban hayatı ve kuş fotoğrafçılığı ile ilgilenenler için 45 megapiksel gerçekten iyi bir değer. Bize daha rahat kırpma imkanı tanınmış oluyor böylece. Ve 45 megapiksel boyutundaki fotoğraflardan saniyede 20 adet çekilmesi istediğimiz kareye ulaşma ihtimalimizi artırıyor. Bazı durumlarda pozisyon uygun olsa da kuşun göz perdesi kapalı denk gelirdi ya da tam önünden geçen bir sinek, bir dal kadrajı bozardı.
Bir önceki ve bir sonraki kareyi de kullanabilme imkanı müthiş. Şimdi hemen gövde yapısına bir geçiş yapayım. Gövde D6'dan %20 daha küçük olarak tanıtıldı. Ekranda gördüğünüz ise D5. Aralarındaki fark gözle rahat bir şekilde görülebiliyor. Aynasız makineleri sevmeme nedenlerimden biri, firmaların makineleri ısrarla küçük yapma gayretiydi. Kimileri için taşınabilirlik açısından iyi görünse de ele oturuş, kullanım hissi açısından beni rahatsız ediyordu bu durum. Z6-2'nin de kendi adıma tam sınırda olduğunu belirtmiştim. Z9 ele gerçekten iyi oturuyor. Düğmelerin yerleştirilmesi Nikon tarzını yansıtıyor yine. Sağ elinizin parmaklarıyla temel fonksiyonlara gözünüzü vizörden çekmeden ulaşabiliyorsunuz. Sadece kamera sürekli elinizde durduğunda ve önünde de ağırca bir lens varsa sağ avuç içinde kalan kısım eli biraz yorabiliyor. Fonksiyon tuşlarına birçok atama yapılabiliyor. Ayrıca makine üzerindeki diğer düğmelerin de görevini değiştirebiliyorsunuz. Ancak her tuşa her fonksiyonu atayamama gibi bir durum da söz konusu. Kullanım tarzınıza göre gerçekten çok faydalı oluyor bu tuşlar. Mesela FX moddan DX moda geçmek için tek bir düğmeye atama yapmanız ve çekim anında ona basmanız yeterli. Ya da AF modlarını değiştirmek için makinenin sol altında kalan düğmeye basmak için zaman kaybetmektense onu sağ elinizin ulaşacağı bir düğmeye taşımak büyük avantaj. Z9 önceki amiral gemileri gibi yine dikey modda kullanım için esneklik sağlıyor ve yatay konumdaki düğme ve tekerleklerin karşılıklarını dikey düzende de görüyoruz. Önceki abilerinden farklı olarak dikey moda aldığımız zaman LCD ekranımızda bize uyum sağlıyor ve görüntü 90 derece dönüyor. Ancak bunu sadece fotoğraf çekerken görebiliyoruz. Video modunda bu dönüşü sağlamıyor. Çoklu seçici, AF10 gibi tuşların atamasını da aynı dikey moddaki gibi atayıp değiştirebildiğinizden kullanım gayet kolaylaşıyor. Makinenin sol tarafında alışageldiğimiz üzere giriş ve çıkışlarımız bulunuyor. Ayrıca standart boyut bir HDMI çıkış bulunmakta. Ben HDMI çıkışını vizördeki görüntüyü kaydetmek için kullanıyorum. Bu video içinde de yer yer karşınıza çıkan görüntülerin nasıl oluşturulacağını yine kanalımda bulacağınız bu videoda açıklamıştım. Makinenin sol tarafında bulunan Ethernet çıkışının arka tarafında ise harici mikrofon girişiyle kulaklık çıkışı yer almakta. Bu koruyucu kapaklar kullanıma engel bir durum teşkil etmiyor. En azından ben öyle bir durum yaşamadım. Makinenin sol üstünde bulunan tekerlekler olması gerektiği gibi. Bu özelliklerin menü içinde olmasını sevmiyorum. Z6-2'de sadece mod seçimi için bir tekerlek vardı mesela. Bunun yanında bu bahsettiğim seçicinin hissiyatını pek sevemedim. Tıklama olmaksızın biraz yumuşak bir geçişi var. Ve bazen seçiminizi yapıp yapmadığınız konusunda emin olamıyorsunuz. Üst LCD ekranımız küçük ama ihtiyacım olan temel tüm bilgileri bana sunuyor. Yine Z6-2'dekinin aksine makineyi kapatsak bile GPS ve kalan çekim sayısını gösteren bilgiler ekranda yer almaya devam ediyor. Z6-2'de düğmelerde ışıklandırma yoktu. Ama Z9'da klasik tarzla yani on-off switch'ini kullanarak düğme ışıklandırmalarını açabiliyoruz. Makinede tip B ve geriye dönük XQD kartları destekleyen iki yuva var. Tabi XQD kartların üst seviye kullanımda yetersiz olacağı aşikar. Ben şu an Exasend'in 512 GB'lık kartını birinci yuvada, ProGrade'in 250 GB'lık kartını da ikinci yuvada yedek amaçlı kullanıyorum. Birazdan fotoğraf ve video boyutlarıyla ilgili detay vereceğim ama özellikle 8K 60 fps gibi ihtiyacınız varsa ya da seri çekimi kayıpsız modda kullanıyorsanız kesinlikle çok hızlı bir karta ihtiyacınız olacak. Ben bu kartlarla deneme amaçlı 8K 60 fps video çekerken ya da uzun süre çekim yaparken kart ısınması gibi bir durumla karşılaşmadım. Sadece bu videoda belirtmek üzere Lexar'ın kartını kullanan bir arkadaşımın hot kart uyarısı aldığını not almıştım. Onun bu uyarısı üzerine yurt dışı forumlara baktığımda Lexar kart kullanan bazı kullanıcıların bu sorunu yaşadığını gördüm. Ben kendim Lexar ile bugüne kadar diğer başka ürünlerde de kötü tecrübeler yaşadığım için bu makinemde kullanmadım. O yüzden kendi tecrübemi paylaşamıyorum. Yine de aklınızda olsun bu durum. Makinede X-Speed 7 işlemci kullanılıyor. Z6-2 ve Z7-2'de
2 adet Expeed 6 işlemci kullanılıyordu. Gerçekten hızlı bir kullanıcı deneyimi sunuyordu bunlar. Z9'un Expeed işlemcisi ile 2 adet Expeed 6 işlemcisi kullanan Z6 2'den 10 kat daha hızlı olduğu söyleniyor. İşlemci konusunda videonun sonunda bahsedeceğim yazılımsal olduğunu düşündüğüm bir durum dışında hiçbir olumsuz durum yaşamadım. 8K 60 FPS bir videoyu dahili olarak işlemek, kaydetmek gerçekten büyük bir olay bence. Ve bunu yaparken, yani kayda başlarken ya da durdurduktan sonra herhangi bir gecikme de yaşamıyorsunuz. Teknik özelliklere kabaca değindikten sonra şimdi detaylandırmaya başlayalım. Batarya tipimiz ENEL18D, 3300 mAh değerine sahip. Bir önceki EL18C'den kapasite olarak daha büyük. Ama ölçüleri aynı olduğu için 18C, 18B, 18A hatta 18 tipi bataryayı da kullanabiliyorsunuz. Eğer MH33 tipi şarj cihazı kullanıyorsanız 18D, 18C ve 18B bataryaları şarj edebilirsiniz. Ancak 18 ve 18A tipi bataryanız varsa bunları MH26 tipi şarj cihazıyla şarj etmeniz gerekecektir. Aynı şekilde 18D tipi bataryanızı da MH26 ya da 26A şarj cihazlarıyla şarj edemeyeceğinizi unutmayın. Bununla ilgili ileride yapılacak gelişmeler için mutlaka Nikon sitesine ya da güncel kılavuzları takip edin. Batarya tamamen boşalmışsa MH33 şarj cihazı kullanılarak dolumu 4 saat sürüyor. Eğer şarj adaptörü MH33 kullanmadan direkt olarak kameraya bağlarsanız bu sefer de 3 saat 40 dakikada dolumun gerçekleştiği bildirilmiş. Aynasız makinelerin en büyük handikaplarından biri yüksek güç tüketimi. Görüntü sürekli elektronik vizöre aktarıldığı için güç harcaması da ona göre yüksek oluyor. Şu ana kadar bir günü aşan yoğun bir çalışmam olmadı. Ama hiçbir seferinde de beni tereddüt ettirecek bir şekilde eve dönmedim. Hatta ilk denemelerimde GPS izi de denemiştim. GPS'i hiç kapatmıyorum. Sürekli açık vaziyette. Ağırlıklı olarak 4K 120 FPS videolar çekiyorum. Fotoğraf olarak 14 bit RAW şeklinde AFC modunda saniyede 20 kare olacak şekilde kayıtlar alıyorum. Arazi sonlarında aldığım görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüldüğü üzere sürekli olarak netleme aranan, 4K 120 FPS video çekilen ki bu yer yer 8K'da oldu, yoğun fotoğraf çekilen şartlar için gayet iyi görünüyor. Bir pilin kapasitesi bence en güzel size arazide verdiği hisle anlaşılıyor. Ben Z9'da eyvah pilim bitecek tarzında bir endişe yaşamadım. Ama yine de yeni kuş sezonunda yapacağım uzun gezilerimde olası şarj yeri bulamama ihtimalleri için bir yedek pil alacağım. Bir de bataryanın kalibrasyonu konusu var. Nikon belli süre kullanım sonunda bataryanın doğru şarj bilgisini verebilmesi için kalibrasyon işleminin yapılmasını öneriyor. Ben şu ana kadar bir kere yaptım. Ondan sonra da bir uyarı almadım. Bununla ilgili özel bir video yapmıştım. Detaylarını oradan izleyebilirsiniz. Kamera kapalıyken GPS çalışmaya devam ediyor. Ayrıca üst LCD ekranda da bazı bilgiler gösterilmeye devam ediyor. Bu da doğal olarak şarjın azalmasına neden oluyor. Ürkütücü boyutta değil. Ancak bir anda gelişen çekim durumlarınız varsa ona göre önlem almanız için bu bilgi önemli. Z9'u önceki Z tipi aynasız makinelerden ayıran en büyük artısı bence AF konusunda sunduğu ekstra araçlar oldu. Bunlardan en önde geleni ise insan gözünün yanında artık çeşitli hayvanların ve özellikle kuşların gözüne odaklanma ve takip etme özelliğiydi. Bu benim gibi birçok kuş fotoğrafçısını büyüleyen bir şeydi. Nikon, obje kadrajın içinde ne kadar az yer kaplarsa kaplasın, kameranın göze odaklanma yapabildiğini söylüyor. Pratikte aslında o kadar da başarılı olmadığını gördük. Hatta kullanan bazı arkadaşlarımızla birlikte biraz sitemde de bulunmuştuk. Başarılı bir fotoğraf için gerekli düzgün ışık koşullarında, kuşun çerçevenin belli bir miktarını kapladığı durumlarda ya da kuşun çok hareketli olmadığı hatta durağan olduğu durumlarda problem yoktu. Gerçekten kuşu buluyor ve ilk anda olmasa bile çok kısa sürede netlik noktası kuşun gözüne gidiyordu. Ancak çalıların içinde ya da karmaşık kadrajlarda ya da karmaşık dolu fonlarda ıskaladığı durumlar oluyordu. Ama neyse ki peş peşe gelen büyük güncellemelerle kuş bulma ve takip etme başarısı gözle görülür şekilde arttı.
Bunun yanında insan gözü bulması ise baştan beri çok iyiydi. Bazen evde deneme yapmak için kamerayı TV'ye doğrulttuğumda dizilerin ani geçişlerinde bile göze hemen odaklandığını, kat tipi sahne değişimlerine çok hızlı tepki verdiğini gördüm. Gözü bulmasının yanında takibi de çok başarılıydı. Hayvanlarda yaptığım deneyin başrol oyuncusu ise köpeğimiz Pamuk'tu. Onun hızlı bir şekilde üzerimize koşusu sırasında gözüne netlemeyi gayet başarılı bir şekilde yaptı. Hem de ışık koşullarının zor olduğu durumda. Kuşlar konusunda giderilmesi gereken bazı durumlar yine var. Ancak Nikon bu kameraya gerçekten özeniyor ve sürekli güncellemeler çıkarıyor. Hiçbir şeyden memnun olmayan biz kuş fotoğrafçılarının bitmek bilmeyen ihtiyaçları da giderilecektir eminim. Mesela bunlardan biri, kuşların kalabalık olduğu durumlarda zaten gözüne odaklanmış ve çekim yaptığımız kuşu bırakıp bir yandakine, daha öndekine odağı alması. Bunu video çekerken de görebiliyorum. Burada gördüğünüz üzere tepeli patkalar dolu fonda uçuş yaparken makine onları bulmuş. Ama kuş olarak algılamamış. DX modda çektiğim bu karede Wide Area Large fokus alanını kullanmıştım. Sonrasında kuşlar arka planın iyice karmaşık olduğu alana gelince fokus kaçmış. Tam o noktada atama yaptığım tuşa basarak makineyi tek nokta AF moduna almışım ve kuşları çekebilmişim. Bu karede kuş çok yer kaplamamasına rağmen gerçekten de gözüne odaklanabilmiş. Yine bu fotoğrafta da aynı şekilde. Ancak bu seride gördüğünüz üzere karmaşık ve karanlık arka plana denk düşen ve hızlı, keskin hareketler yapan martıyı yakalayamamış. Kuş konduktan sonra Wide Area'nın nasıl küçüldüğünü ve kuşu ayırt ettiğini görüyorsunuz. Ama sonuçta inişi kaçırmış olduk. Bu yalı çapkınını yakalayabilmesi bence büyük bir başarıydı. O gün çektiğim bir videosu ile kuşun ne kadar hızlı hareket ettiğini göstereyim size. Hızlı mı geldi? Yavaşlatalım 4 kez. Böyle bir kuşu yakalaması ve takip etmesi çok iyi. Sakar meki kuşunun su üzerinde birden koşmaya başlamasını da izleyelim. Mesela burada da kuşu bulmuş, netlemiş ama özellikle gözüne netlememiş. Şimdi bir de karabatağın üzerime doğru uçarken seri çekim karelerine bakalım. Böyle kritik bazı durumların dışında büyük oranda AF başarısından memnun olduğumu söylemeliyim. Gerçekten Z9 bana çok büyük bir yardımcı oldu. Kuşları fotoğraflarken beni en çok zorlayan noktalardan biri tek nokta olarak kullandığım netleme noktasının kuşun bırakın gözünü başına bile denk gelmeyip omzuna, sırtına denk gelmesiydi. Özellikle yakından yapılan çekimlerde alan derinliği yetmezdi ve kuşun sırtı net, gözü flu kalırdı. Ama Z9'un göze netleme özelliğiyle bu sorun tarih oldu benim için. Burada önceden DSLR makinemle çekilen fotoğrafı görüyoruz. Netleme göze olmamış, fotoğraf kaçmış. Ama Z9'da çekilen de netleme gözde. Fotoğraf doğru. AF modları arasında 3D takip olarak isimlendirilen mod gayet güzel iş yapıyor. Mantığını kavradıktan sonra çok yardımcı oluyor. İlk izlenimler videosunu seyredenler yaptığım bazı denemeleri hatırlayacaktır. Ben bu modu ağırlıkta ana mod olarak değil de yardımcı olarak kullanıyorum. Öndeki fonksiyon tuşlarına yaptığım atama sayesinde ihtiyacım olduğunda hemen ona geçiş yapıyorum ve onun sunduğu avantajlardan faydalanıyorum. Bana en çok istediğim kadrajı sağlamakta yardımcı oluyor. Özellikle kuş için fotoğrafa çıktığımda Wide Area Large modunu kullanıyorum. Birçok işimi çözmeme yetiyor.
Atama yaptığım bir diğer mod ise eskiden de alışık olduğumuz Dynamic S yani dinamik küçük modu. Bunun orta ve büyük olanı da var tabii ki. Hepten karışık, dalların arasında seçimi gerçekten zor olan durumlarda ya da arka plan problemi yaşadığım durumlarda hemen bu modla çözüme ulaşıyorum. Z9'u diğer kameralardan ayıran bir özellik ise ayarlanabilir AF modu özelliği. Bu modla birlikte o anki şartlarınıza uygun bir şekilde istediğiniz gibi AF alanı ayarlayabiliyorsunuz. Fotoğraf ve videoda birbirinden bağımsız olarak iki farklı tip oluşturabiliyorsunuz. Ben bu hakkımı wide area large'ın bir büyüğü ve bir küçüğü olacak şekilde ayarlayarak kullandım. Bu da esneklik sağlayan, AF'nin istediğimiz alanda aranmasını sağlayan güzel bir özellik. Önceki DSLR tecrübelerimle kıyaslamam gerekirse, dediğim gibi Z6 II aynasızlara olan önyargımı kırmıştı. Z9 ise konuyu bambaşka bir noktaya taşıdı. Son makinemdir diye düşündüğüm D500'ü sattım. Z tipi lenslerin de başarısını görünce F tipi lenslerimi de yavaş yavaş Z tipine dönüştürmeye başladım. Aynasız bir kameranın odaklama mantığını ve başarısını yine mükemmel olarak nitelendiremem. Ancak geriye dönük alışageldiğimiz tarz odaklama modları ile artık DSLR tarafına bakacağımı sanmıyorum. Z9 için yine mükemmel değil şerhini koyarak beni ziyadesiyle memnun etti diyebilirim. AF yani otomatik odaklama ile bir iki tecrübemi de paylaşmam gerekirse AF modlarında öncelik olarak hayvan simgesini seçerseniz hayvanları, kuşları daha iyi algılıyor. Önceliği gerçekten onlara veriyor. Yani özetle burada otomatik modda ısrar etmemenizi, hangi iş ya da konu için çekime çıktıysanız önceliği de ona göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Bu çekim anında en doğru sonucu verecektir. Eğer obje kadrajınızda küçük bir yer kaplıyorsa ve amacınız onu yakın çekmek ise, yani kadrajın kalanı çok da önemli değilse, makineyi DX moduna alırsanız kuşu bulma başarısının da arttığını göreceksiniz. Hem de böylece dosya boyutunun da büyüklüğünden kurtulmuş olacaksınız. Z9'da aslında buffer kelimesinden kurtulmayı beklerdim. Hani başta durdurulamaz demiştik ya, işte bu noktada durdurulabiliyor. Uzun zamandır hayal ettiğim dahili SSD tarzı bir diski bu kamerada görmeyi isterdim. Hatta bir yuvaya artık boyutları iyice küçülen SSD diskler takılıp çıkarılabilmeliydi. Hafıza kartı olarak kullanabilme esnekliği sunulabilirdi. Artık insanlar SSD diskleri bir adaptörle bu kameraları da kullanma yoluna gidiyorlar. Ve bu aparatlar yaygın şekilde satılıyor. 3000, 5000 ya da 7000 MB bölü saniye yazma hızlı diskler. İşte o zaman bu başlığa hiç gerek kalmayacaktı. Kamerada 2 adet tip B kart yuvası bulunuyor. Bu yuvalarda XQD kartlarımızı da kullanabiliyoruz. Buraya kadar her şey güzel. Ancak eğer kayıpsız olarak seri çekimde RAW fotoğraf kaydı yapacaksanız ya da 8K 60 karede yüksek kalitede video kaydı yapacaksanız gerçekten çok hızlı bir karta ihtiyacınız olacak. İzlediğim diğer test videolarında kayıpsız RAW olarak en fazla 80-90 kare çekim yapılabildiğini hatırlıyorum. Sahip olduğum ProGrade kartta bu değer 45'te kalırken yeni aldığım Exascent kartta ise 66 değerini elde ettim. Yine ProGrade kartımla 8K 60 fps bir videoyu sadece 2 saniye kaydedebilirken yeni Exascent kartımda sorunsuz, ısınma uyarısı almadan 4 dakika üzerinde bir kayıt alabildim. Gerisinde de kaydı ben durdurmuştum zaten. Çünkü problemsiz bir şekilde ilerliyordu. Yeri gelmişken 128 GB SanDisk kartımla aynı koşullarda 44 saniye kadar kayıt alabildim. Bu kartlarla ilgili videomu YouTube kanalımda bularak izleyebilirsiniz. Tekrar fotoğrafa dönersek, çekim tercihinizi kayıpsız değil de sıkıştırmalı moda alırsanız makine çok daha iyi bir performans sergiliyor. Karta göre değişmekle birlikte 1000 karenin altında çekim sonucu vereni görmedim. Bazı üst düzey kartlar da kart dolana kadar çekim yapabildiler. Hele boyut öncelikli moda geçerseniz, burada düşük yazma hızına sahip tip B kartlarda bile takılma olmadan kayıt yapılabiliyor. Burada önemli olan ihtiyacınızı doğru olarak belirlemeniz. Ben sıkıştırmalı modu kullanıyorum ve art arda binlerce fotoğraf çekeceğim bir kullanımım yok. Yine de 8K ihtiyaçlarımda sorun yaşamamak için çok üst düzey olmasa da ihtiyacımı gayet iyi karşılayan Exascent'i tercih ettim.
Eğer bütçe konusu zorlamıyorsa XQD kartı bu makine için çok da öneremem. Teknik özelliklere değindiğim ikinci bölümde Lexar Tip B kart kullanan bazı kullanıcıların kartlarıyla ilgili ısınma uyarısı aldıklarını da tekrar hatırlatmak isterim. Gövde içi dengeleme gerçekten beni şaşırtan özelliklerden biri. Z tipi lenslerle kullanıldığında 5 eksenli dengeleme yapılabiliyor. F tipi lenslerle ise bu 3 eksene düşüyor. Z9'un benim için büyük avantajlarından biri elde video çekmeme imkan tanımasıydı. Video fotoğraf gibi değil, daha zor. O yüzden başarılı bir dengeleme sistemi çok büyük bir yardımcı. Hele 400 mm f4.5 aldıktan sonra görüntü sabitleme çok iyi bir hale geldi. 400 mm'lik lens ilk geldiğinde deneme amaçlı yaptığım çekimde makinenin bir hata verdiğini düşündüm. Lens ve kamera o kadar iyi bir sabitleme yapmıştı ki görüntü sanki donmuş kalmış gibiydi. Yalnız burada şunu belirtmem lazım. Görüntü sabitleme iyi çalışıyor evet ama pan yaparken bazı atlamalara neden oluyor. Yanılmıyorsam 2.0 güncellemesiyle bu büyük ölçüde çözüldü ama yine de biraz daha ince ayar yapılması gerekiyor bence. Şimdilik bu durumu çözmek için görüntü sabitlemeyi normal değil de Sport modda kullanıyorum. Sport modda daha akıcı pan yapmaya imkan tanıyor. Sabit durumlarda ise yine normali seçiyorum. ISO için endişe edeceğim bir durum olmadı. Ben yine manuel modunu alıp ISO'yu otomatikte bırakıyorum. Z9 ile yayınlanan bir grafikte ISO 100 ve 500'de noise oranı hemen hemen aynı görünmekte. Buradan sonra da normal olarak artışa geçiyor. Çekimlerinizi sabit ISO ile yapmayı tercih ediyorsanız bu değerleri deneyebilirsiniz. Şimdi biraz çekmiş olduğum fotoğraflardan örnek vermek isterim.
Z9 ile birlikte amiral gemisi makinelerin fotoğraf boyutu bir anda 20'den 45 megapiksele çıkınca sonuç fotoğrafların durumunu merak etmeye başlamıştım. Neyse ki bir önceki başlıkta belirttiğim ISO durumu dışında fotoğraflarda rahatsız edecek bir duruma rastlamadım. F-tipi 14-24 lensimi kullanarak çektiğim fotoğraflardaki detaylar görülmeye değer. 14-24 zaten çözme gücü yüksek bir lenstir. Şimdi bir de yüksek megapikselli fotoğraflar üretebilen bir sensörle birleşince ortaya çok güzel sonuçlar çıkıyor. Her bir karenin içinden ayrı ayrı kareler oluşturup kullanabiliyorsunuz. Kuşları fotoğraflarken her zaman en iyi şartları yakalayamayabiliyoruz. Ya biz kuşa yaklaşamıyoruz ya da o bize yaklaşmıyor. Bu tarz durumlarda hele bir de full frame sensörlü bir makine kullanıyorsanız bolca croplama yapmanız gerekiyordu. Bazı durumlarda da ortaya çıkan sonuç tatmin edici olamayabiliyordu. Ama şimdi başarılı sonuçlar veren Z9 ile o konuda benim için problem olmaktan çıktı. Artık çok daha verimli kesmeler, kadrajlamalar yapabiliyorum. Bana en çok yöneltilen sorulardan biri de aynasız makinenin fotoğraf kalitesinin nasıl olduğu, DSLR makinelerden geri kalıp kalmadığı oluyor. Böyle bir durum yok tabii ki. Bir makinenin aynasız olması direkt olarak kaliteyi etkilemez. Çalışma prensibiyle ilgili bir durumdur. Z9 aynasız bir makine olmasının yanında ayrıca perde sistemi de barındırmamaktadır. Elektronik perde ile fotoğraf kayıtları yapılmaktadır. Bu da hassasiyet gerektiren durumlarda titreşimi tamamen ortadan kaldırmaktadır. Fotoğraflarımı yüksek verimlilik modunda çekiyorum. Benim için gayet yeterli. 8280'e 5520 piksel çözünürlükteki bir fotoğraf yaklaşık 30 MB civarında yer kaplıyor. DX moda geçiş yaparsanız fotoğraflar kırpılarak 15 MB civarına düşüyor. Kayıpsız modda tam kare çekim yaparsanız dosya boyutu 50 ile 55 MB arasına çıkmaktadır. Tabii ki kaydettiğiniz kadrajın içeriğine göre bu değerler değişmektedir. Fotoğraf çekerken sessiz modu kullanırsanız fotoğraf çekildiğini anlamanız mümkün değil. Bu nedenle çeşitli seçenekleri olan yöntemlerle çekimin yapılmasını takip edebiliyoruz. Ben beyaz flash gibi parlayan çerçeveli yöntemi tercih ediyorum mesela. Videoda da buna benzer bir durumdan bahsedeceğim. D90 ile başlayan video çekme özelliği artık ayrılmaz bir bütün oldu. Çok da önemli bir hale geldi kimileri için. Mesela ben. Kameraların zaten iyi olan fotoğraf özelliklerine çok da başarılı video özellikleri eklendi. Ki artık kullanıcılar farklı makineler, kameralar kullanmaktansa tek bir cihazla işlerini çözme peşindeler. O nedenle birçok kayıt formatı, şekli makinelerimizde yer alıyor. Z90'da da olduğu gibi. Z9 ilk çıktığında 8K 30 fps kayıt yapabiliyordu. Daha sonra gelen güncelleme ile bu 8K 60 fps'ye çıktı. Bu modu kullanırsanız Nikon'un N-RAW kayıt düzeninde kayıt yapabiliyorsunuz. Bu formatı da şu an DaVinci programı kullanıyor. Onun da ücretsiz halini kullanırsanız görüntüleri en fazla 4K olarak çıktı alabiliyorsunuz. Bir diğer yaygın ve tercih edilen ProRes formatı da Z9'da var. ProRes RAW tercih ederseniz 12 bit olarak 4128'e 2322 çözünürlükte 60 kare kayıt alabiliyorsunuz. ProRes 422 10 bite geçerseniz standart 4K çözünürlükte 60 kare olarak kayıt alabiliyorsunuz. Tabi 10 bit H265 ve 8 bit H264 seçeneğimiz de var. H265'te 4K 120 fps kayıt alabiliyorsunuz ya da 8K 30 fps. H264 ise en fazla Full HD 60 fps'ye kadar izin veriyor. Z9'un en önemli özelliklerinden biri tüm bu formatları harici bir üniteye gerek kalmadan kendi üzerinde yani dahili olarak kaydedebilmesi.
Ayrıca saydığım bu formatların her birinin alt ayarları da mevcut. Bu alt ayarlardan N-Log seçebildiğiniz gibi kaydın yüksek ya da normal kalitede olmasını da belirleyebiliyorsunuz. Kuşların kaliteli videolarına ihtiyaç duyduğumdan ağırlıklı olarak 4K 120 fps kayıt alıyorum. Bunu da N-Log değil, normal modda yüksek kalitede yapıyorum. Z6-2'nin videodaki AF başarısı beni çok memnun etmişti. Ama fotoğraftaki hız ve kararlılık bir parça fark ediyor. Aşağıda kalıyordu. Bunu da en iyi Z9'u aldıktan sonra anladım. Çünkü fotoğraftaki kararlılık ve AF başarısı neyse videoda da o. Hatta ilk aldığım zamanlarda bazen anlık gelişen durumlarda deklanşöre basınca makinenin fotoğraf çekmemesi üzerine seçim düğmesine bakınca kamera modunda olduğunu fark ettiğim durumları yaşamıştım. Bunun bir nedeni de video moduna geçince kameranın herhangi bir çarpan uygulamaması. Full HD'de olsa, 4K'da olsa, hatta 8K'da olsa, bunların ayrı ayrı en üst profilleri de olsa sensörün tamamını kullanarak kayıt alabiliyoruz. Durdurulamaz demiştik ya. Yine 2.0 güncellemesiyle video çekerken artık vizörün görünür alanı etrafında kırmızı bir çerçeve belirmeye başladı. Bu özellik sayesinde kayıt yapılıp yapılmadığı net bir şekilde görülmüş oluyor. Eğer 8 bit kayıt yapıyorsanız, kaydettiğiniz videoları makinede oynatırken istediğiniz noktada durup oradan bir görüntüyü JPEG olarak kaydedebiliyorsunuz. Ya da aynı şekilde klibin başlangıç ve bitiş noktalarını belirleyerek küçük bir klip kaydedebiliyorsunuz. Bununla ilgili özel hazırladığım videoya da kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tüm detayları o video içinde mevcuttur. Bu, bilgisayarınızdan uzak olduğunuz durumlarda anlık paylaşımlar için çok ideal. Bunun bir de bilgisayar başındaki karşılığı var. Saniyede 120 kare kayıt çok iyi bir değer bence. Hem de 4K olarak. Bu yaptığımız birçok paylaşım için fazlasıyla yeterli. O nedenle bu yüksek kalitede kaydedilen videolardan arzu ettiğim anları dondurarak fotoğraf olarak paylaşabiliyorum. Z9'un videodaki başarılı AF'si bu şekilde bir video içinden onlarca kaliteli fotoğraf almamı sağlıyor. Bunun yanında video özelinde 120 fps, pürüzsüz, izlemesi keyifli videolar kaydetmemize yarıyor. Oldukça hızlı hareket eden kuşları daha detaylı incelememize imkan tanıyor. Video ile ilgili söylemem gereken bir önemli artı da makinenin 2.3x yakınlaştırma yapabilmesi. 8K kayıt yeteneğine sahip Z9 bu özelliği bir başka avantaja dönüştürerek 4K videolarda 2.3x büyütme yapıyor. Böylece uzakta kalan nesneler için 8K video kaydedip daha sonra içerisini kırpma gibi bir zahmetten bizi kurtarmış oluyor. Ocak ayının başında çok uzakta olan bir kuşu görüntülemek için Amasya'ya gitmiştim. Kuş önce bize 1300 metre mesafedeydi. Sonra yaklaşarak mesafeyi 600 metre civarına düşürmüştü. Ama tabii ki bu sağlıklı bir fotoğraf için hala çok yüksek bir değerdi. Ben Z9 videosunun bu 2.3x yakınlaştırma özelliğini kullanarak kuşu videoya almış, daha sonra eve geldiğimde istediğim bir bölümünü dondurarak fotoğraf elde etmiştim. Hem de bu özel anlardan birini yakalayarak. Video bilgilerinin gösterme menüsü de Z9'da mevcut. Info tuşuyla karşımıza çıkan menüye atamasını yaptım. Bu tuşa basıp video infoyu seçersem o an kameranın mevcut tüm video ayarları bana gösteriliyor. Tek tek menü içerisinden gezip bakmaya gerek kalmıyor. Burada gördüğünüz üzere kayıt formatından ses kayıt seçeneklerine kadar detaylar mevcut. Aynasız makinelerin en büyük handikaplarından biri de vizördeki görüntünün elektronik olarak oluşturulması. Birçok kamerada yapılan çekimler arasında kararmalar yani boşluklar oluşmakta. Diğer makinem Z6-2'de de bu var. Ancak Z6-2 saniyede 12 ya da 14 kare gibi yüksek değerlere çıkabildiği için bu kararma çok rahatsız etmiyordu. Bu kararmanın en büyük olumsuzluğu hızlı hareket eden kuşlarda ya da araba gibi nesnelerde bazı atlamalar meydana getirmesi ve objenin vizörün dışında kalmasıydı. Yani takibi zorlaştırmasıydı. Hatta kimi zaman gecikme o kadar artıyordu ki kuş tamamen kadrajın dışında kalmış da olabiliyordu. Bunu en çok şu an elimde olmayan Sony makinemde yaşamıştım. Nikon'un tanıtımda özellikle vurguladığı kararmasız ve atlamasız bu yeni vizör gerçekten vaat edileni tam karşılığıyla sunuyor. Bir DSLR makinenin vizörü ne kadar hızlıysa bu da o kadar hızlı. 20 fps hızında çekim yaptığımız için de 10 fps'lik
D500'ümden daha akıcı bir şekilde vizörü izlediğimi söyleyebilirim. Buna o kadar alışıyorsunuz ki vizörle ilgili konular tamamen aklınızdan çıkıyor. Bu izlediğiniz videoyu hazırlarken konu başlıklarını oluşturma aşamasında vizörün kararma yapmadığı ile ilgili kısımlara gelince şaşırdım. Çünkü Z9 bu durumu benim için kafamdan silmiş atmış meğer. Bunun yanında sunduğu kalite de muazzam. Z6 II videosunda bahsetmiştim. Onun vizörü de çok başarılıydı. Ancak yine de çekim dışında sanki yarı kalitede çalışıyor gibiydi. Bu belki de bir enerji tasarrufu düşüncesiydi. Video kayıt tuşuna basınca da görüntünün gerçek kalitesi ortaya çıkıyordu. Z9'da ise öyle bir durum yok. Her an maksimum kalitede ve çok doyurucu. Güneşin tepede olduğu, ışığın yoğun olduğu durumlarda çektiğim fotoğraf ve videoları çok kaliteli bir şekilde vizörden izleyebiliyorum. SnapBridge üzerinde Z9'a uzaktan bağlantı yapmak mümkün. Fotoğraf ve video kaydını başlatıp durdurma, çekim değerlerini değiştirme gibi özellikleri var. Ayrıca kameradaki fotoğrafları ister RAW, ister JPEG olarak telefonumuza hızlı bir şekilde indirebiliyoruz. Videoları da. Ancak burada sevmediğim ilk bağlantı aşaması oldukça uzun sürüyor. Önceden bu ilk bağlantı çok hızlıydı. Z6 II kullanırken de sıkça başvururdum. Ama SnapBridge'e gelen bir güncellemeden sonra ilk bağlantının gözle görülür şekilde yavaşladığını söyleyebilirim. Bu da bir süre sonra üşengeçliğe neden oluyor. Eliniz pek varmıyor yazılımı açmaya. Kamera üzerinde Tip C USB çıkışı bulunmakta. Bununla kamerayı bilgisayara bağlayıp hızlı bir şekilde hafıza kartlarınızı aktarabildiğiniz gibi kameranın şarj işlemini de yapabiliyorsunuz. Şarj işleminin detaylarını bu videonun 3. bölümünde anlatmıştım. O bölüme tekrar bakabilirsiniz. Ayrıca Nikon'un Tether yazılımını kullanarak bilgisayarınızdan tetikleme de yaptırabiliyorsunuz. Tether ile bilgisayar üzerinden ayarlamalarınızı yapıp çekimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Çekilen fotoğraflar da anında NX Studio'ya aktarılıyor. Ben bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Detaylar için o videoyu izleyebilirsiniz. Kameranın arkasındaki ekranın gerek çözünürlüğü, gerekse parlaklığı, renkleri verme doğruluğu ile çok tatmin edici. Bu konuda zaten bir endişem yoktu. Ekstra olarak Nikon bu ekrana daha esnek bir kullanım getirmişti. Ekran gördüğünüz gibi farklı yönlerde de hareket edebiliyordu. Özellikle de dikey kadrajda çekim yapanlar için kullanışlı gibi görünüyordu. Ben bu durumu çok özel bulamadım açıkçası. İlk izlenim videosunda da belirtmiştim. Şu anki durumum yine aynı. Ekran bazı ekstra hareketlere sahip. Evet ama yine de kameranın önündeyken çekim yapma şansını bize tanımıyor. Ayrıca ekran makine kullanılmadığında açıkta öylece kalıyor. Hep söylediğimi yine söyleyeceğim. Ben P1000 tarzı harekete sahip, işimiz bittiğinde arkasını çevirip kapatıp korumaya alabildiğimiz, önden çekimde kendimizi görmeye imkan tanıyan ve muhtemelen daha düşük maliyete sahip ekranı seviyorum. Bir şeyi 40 kere söylersen olurmuş. Bunu söylemekten vazgeçmeyeceğim. Üst ekran Z6 II'dekinden daha büyük ve bilgi olarak biraz daha doyurucu. Hem fotoğrafta hem de videoda gerekli bilgiler gösteriliyor. Örneğin timelapse yaparken ne kadar süre kaldığını ekrandan takip edebiliyorsunuz. Batarya göstergesi de 5 kademe olarak derecelendirilmiş. Pilin takibi açısından uygun olanı da bu zaten. Makine tamamen kapalı olsa da ekranda GPS'in aktif olduğunu gösteren işaret ile hafıza kartlarına ilişkin bilgi sürekli gösteriliyor. Z6 II'de makine kapalı iken bu ekran tamamen kapalı durumdaydı. Sessiz çekim bizler için hem hayat kurtarıcı hem de çok sıkıcı. Yaban hayatı fotoğraf çekerken gizlenme, sessiz olma, hareketi belli etmeme konuları çok önem teşkil ediyor. Kuşlar o sese tepki veriyor, irkiliyor. Memelilerin verdiği tepki ise daha büyük tabii ki. Bu yönüyle hayat kurtarıcı bizim için. Makine ilk kez size geldiğinde perdesinin olmayışı dolayısıyla biraz garip geliyor. Yapay bir ses duyuyorsunuz. Herhangi bir titreşim, içeriden gelen hareketi hissetme durumu yaşamıyorsunuz. Nikon'un DSLR makinelerinin sesine aşık olan bizler için durum bu yönüyle de sıkıcı. Perdenin olmayışı oluşturabileceği en ufak hareketin bile fotoğrafa yansıyacağı dallarda avantaj sağlıyor. Kameranın menüsünde deklanşör sesi yerine geçecek bazı seçimler bulunuyor.
bunun seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Ben bu yapay sesi çok sevemedim. Umarım daha gerçekçi bir ses sunulur bizlere. Ancak hem dış ortam sesinin yüksek olduğu durumlarda çekimi takip edebilmek, hem de yanlışlıkla basma durumlarında kartın yoktan yere doldurulmaması için sesi açık tutuyorum. Timelapse olmazsa olmazım. Bu görüntüleri izlemeyi çok seviyorum. Z9 ile birlikte artık 8K boyutunda timelapse videolar oluşturabiliyoruz. 8K, 4K ve Full HD çözünürlükleri mevcut. 24, 25, 30, 50 ve 60 fps arasında seçim yapabiliyorsunuz. Sadece 8K için 50 ve 60 fps seçenekleri mevcut değil. Bu da çok önemli bir problem değil timelapse için. 30 fps kaydettiğiniz timelapse videosunu hızlandırarak ve 60 fps olarak kaydederek aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Timelapse için hazırladığım videoyu ve örneklerini kanalımdaki videodan izleyebilirsiniz. GPS bugüne kadar hep olmasını istediğim bir şeydi. Neyse ki artık ekstra bir cihaz kullanmadan dahili olarak GPS bize sunuluyor. GPS koordinatları enlem, boylam ve yükseklik olarak kamerada mevcut. Makinemizin saatini de uydu saatiyle güncelleyebiliyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Eğer konum bilgileri kısmı menüden açıksa, makineniz kapalı olsa bile GPS arka planda çalışmaya devam ediyor. Sürprizlerle karşılaşmak istemiyorsanız GPS'in açık olup olmadığını kontrol edin. NX Studio'nun ilk versiyonlarında harita fonksiyonu vardı ve bunu kullanarak çektiğimiz fotoğrafları yere göre görebiliyorduk. Ancak maalesef bu özellik NX Studio'dan çıkarıldı. Umarım geri dönüşü çok uzun sürmez. GPS ile fotoğraflara konum atamanın yanında yaptığınız gezinin izini de kaydetmenizi sağlayabiliyorsunuz. İlk izlenim videosunda yaptığım bir denemede makine kapalı olsa da izimi kaydetmeye devam etmişti. Sonra bunu Google Earth gibi bir programda açabilmiş, dolaştığım yerleri görebilmiştim. GPS konum bilgilerinin doğru olduğunu da bir not olarak ekleyeyim. Bu da aynasız makinelerin rahatsızlık verebilecek durumlarından biriydi. Ayna mekanizması olmadığı için lensi yuvasından çıkardığınız anda sensör karşınıza çıkıyordu. Bu da tozlu ortamlarda sensöre toz düşme ihtimalini arttırıyordu. Hatta kaçınılmaz hale getiriyordu. Z9'da bu durum için sensörü korumasız bırakmayan bir koruma duvarı var. Z6 kullanırken sensöre toz kaçırmışlığım olmuştu. Ancak Z9'da şu ana kadar böyle bir durum yaşamadım. Ayrıca araç içi gibi durumlarda oluşabilecek sallantıların sensörü etkilememesi için de bir kilit sistemi var. Ama bunun kıyasını yapabileceğim bir durumum olmadı. Aynasızlarla ilgili kanalıma gelen en çok soru bu. FTZ kaliteyi etkiler mi? FTZ, TC boyutlarında bir aparat olduğu için doğal olarak herkesin aklı TC'ye kayıyor muhtemelen. FTZ yani F2Z mount adaptörünün içinde optik herhangi bir eleman yok. Nikon aynasız makinelerde Z bağlantı tipi kullanıyor artık. Daha büyük giriş, daha fazla ışık, daha iyi sonuç olarak lanse ediliyor. F-mount artık eski olarak nitelendirebileceğimiz lenslerimizin bağlantı tipi ve Z'ye göre daha küçük yapıda. İşte FTZ adaptörü sadece bu küçükten büyüğe dönüşümü sağlıyor bize. Yani FTZ takılıyken herhangi bir kalite kaybı yaşamıyoruz. Performans olarak da tespit edebildiğim bir problem olmadı. Ancak hem Z6 hem de Z9'da yaşadığım tecrübelerde F-tipi lensleri taktığımızda makinenin açılma süresi ufak bir parça da olsa artıyor. Eskiler bilecektir. Bir dönem makine üreticileri DSLR makineleri açılış ve kullanıma hazır gelme sürelerini de yarıştırıyorlardı. Hem o dönemleri yaşamış hem de zamanın her şey olduğu bir kuş fotoğrafçısı olarak bu konuyu belirtmekte yarar görüyorum. Makine içinde birçok yardımcı araç geliyor.
Makinelerimiz artık sadece sıradan gövde özelliği taşımıyor. Giderek mini bir bilgisayar haline de geliyor. Z9 da bu gelişmelerden nasibini alıyor tabii ki. Örneğin son güncellemelerle birlikte makineye farklı özellikler de kazandırıldı. Bunlardan biri zoom yapabilme özelliği. Lensinizin optik olarak zoom yapma yeteneği yoksa bile makinenin video kapasitesini kullanarak dijital olmayan bir zoom yeteneğine kavuşuyor. Bunun nasıl yapıldığını 3.0 güncelleme videomda anlatmıştım. Oradan ayrıntılarıyla izleyebilirsiniz. Makinemizde Pre-Release Capture Mode denen bir araç da var. Bu araçta kritik anların çekimi bizler için kolay hale geliyor. Örneğin küçük bir kuşun tünekten kalkış anını yakalamak zordur. Kuşlar bir anda harekete geçerler. İşte buna benzer kestirilmesi zor durumlarda makinemizi bu moda alarak işimizi kolayca halledebiliyoruz. Bu mod bize deklanşöre yarım bastıkça arka planda fotoğraf karelerini kaydediyor. Ne kadar süre kayıt yapacağını menüsünden ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin maksimum değer olan 1 saniye olarak ayarladım ben. Ne zamanki beklediğimiz hareket gerçekleşiyor, deklanşöre tam olarak basıyoruz ve basma anımızdan 1 saniye önce kaydedilen tüm kareler hafıza kartına resmen yazılıyor. Ve yine sizin belirlediğiniz süre boyunca makine çekime devam ediyor. Önceden bu mod JPEG olarak saniyede 30 kare, 11 megapikselde de 120 kare olarak çalışıyordu. Son güncelleme ile DX modda 60 kare seçeneği de eklenmiş oldu. Yüksek frekanslı ışığın olduğu durumlar için de yardımcımız var artık. Örneğin bir aracın led farlarının çekim anında yanıp sönen pırpırlı durumu ya da bir floresan lambanın benzer durumunda çekimi olumsuz etkilememek adına enstantane hızını çok ince ayar yaparak o ışık kaynağının frekansına uygun hale getirebiliyoruz. Bununla ilgili ayrı bir video hazırlayacağım. Sadece Z9'a has olmayan HDR özelliği de arazide anlık sonuçlar üretmek için kullanışlı bir araçtır. Sesli not özelliğimiz de bulunmakta. Çekim anında not alma durumu yoksa ya da zor geliyorsa makine üzerindeki mikrofon tuşuna basarak fotoğraflarımız için bir sesli not bırakabiliyoruz. Bırakılan bu notlar bir önce gelen fotoğraf dosyasının aynı ismiyle kaydediliyor. Şimdi size sadece ismini yazacağım 2 konu için özel video hazırlamıştım. Bunlara da bakmanızı tavsiye ederim. Çalışma anında hız kazandıran güzel özellikler. Bunlardan ilki Motion Blend çekim yöntemi. Diğeri ise çekim verilerini geri çağırma. Makinenin sevdiğim yönlerine gelirsek, ele oturuş ve ebatları gayet iyi. DX moduna alınca vizördeki görüntü de DX'e geçiyor. Sadece çerçeve çıkmıyor. Mesela D500 bu şekilde çalışırdı. Videoda ses seviyesi ve kalitesi gerçekten çok yüksek. Videolarımı seyreden birçok arkadaşım ses için harici bir cihaz kullanıp kullanmadığımı defalarca sormuştu. Video çekerken yardımcı kırmızı halka gerçekten güzel. 12 bit videoları dahil olarak kaydediyor. Harici kayıt gerektirmiyor. Uzaktan bağlantıda fotoğraf aktarımı ve çeşitliliği. Ekran içeriğinin dikey moda geçince uyum sağlayarak dönmesi. Sürekli büyük güncellemeler gelmesi ve geliştirilebilir kapasitede olması. Düğmelerde ışık bulunması ve on-off tuşuyla bunları istediğimiz zaman açabilmemiz. Dahili ve sorunsuz çalışan GPS. Batarya kullanım süresi. Sevmediğim yönler ise makine açılır açılmaz play tuşuna basarsak fotoğraflarda zoom yapılmıyor. Biraz gecikme yaşanıyor. Bu videonun başlarında bahsettiğim yazılımsal durum bence ve düzeltilebilecek bir konu. Video modunda fonksiyon tuşlarına single point AF atanamıyor. Bu esnekliğin sunulması lazımdı. Lexar kart kullanan arkadaşlarımda ısınma problemi. Dosyalara numaralı isim vermek hala yetersiz ve çok kısıtlı. Videoda 2.3x modunda pan yaparken fazla atlama yapıyor.
SnapBridge ile uzaktan bağlantı iyi olmasına rağmen ilk bağlantı çok zaman alıyor. Hafıza kartına ulaşmamızı sağlayan kapak biraz zor açılıyor. Yine bu kapağın olduğu bölüm uzun süreli tutuşta eli yorabiliyor. Mod seçim tuşu yumuşak, kademeler hissedilmiyor. Ekran içeriği dönebilse de video modunda sabit kalıyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi Z9 böyle tek bir videoya sığdırılabilecek bir makine değil. Elimden geldiğince yaklaşık 9 aylık serüvenimde başıma gelenleri, yaşadığım tecrübeleri size aktarmaya çalıştım. Ayrıca sizlerin bana ilettiği soruları da cevaplamaya çalıştım. Eğer yine de atladığım bazı noktalar olmuşsa bunları bana yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur yine. Görüşmek üzere, hoşça kalın.